Artık besinin peşinde bir ömür tüketmeyeceğiz. Toprak ve hayvanlar bizim için çalışacak. Hep birlikte daha güvenli yaşayacağız. Çünkü artık tarım yapıyoruz. Tarım devrimiyle yerleşik hayata geçildi. Bu videomuzda insanlık tarihi için çok önemli bir dönüm noktası olan tarım devrimini ele alacağız. 11.700 yıl önce Holosen adı verilen dönem başlayarak son buzul çağı dönemi kapandı. Holosen döneminde iklimsel ısınmanın etkisiyle dünyamızda daha sıcak, elverişli bir iklim hakim olmaya başladı. İklimin tamamen lehimize dönmesiyle türümüz tüm dünyaya yayıldı. Yaşadığı bölgeyi domine etmeye başladı. Avcı toplayıcı yaşam biçimiyle hayatlarını idame ettiren insanlar küçük gruplar ile son derece mobil yaşamakta, doğanın kendilerine sağladıklarıyla yetinmektelerdi. Aslında avcı toplayıcılar çok çeşitli bir diyetle oldukça iyi besleniyorlardı. Fakat dönem dönem yaşanan kıtlıklar ve avcı toplayıcı yaşam stilinin her daim tehlikeler barındırması sonucunda besin arama mücadelesiyle nüfusları hep baskı altındaydı. İnsanlar her daim besinin peşinde, yarınlarını planlayamadıkları stresli hayatlar sürüyorlardı. Yanlış anlaşılmasın. O dönemde yaşayan insanların daha mutlu veya daha mutsuz, daha özgür ya da daha kısıtlı olduğuna ilişkin bir iddia ileri sürmüyoruz. Sadece 2 hafta besine ulaşamamanın cezasının ölümle sonuçlanabileceği bir dönemden bahsediyoruz. Güzel bir vadiye yerleştiniz. Etrafınızdaki elma ağaçlarından ve etrafta bolca dolaşan tavşanlar ile beslendiniz. Para, mülkiyet gibi kavramlar olmadığından dolayı karnınızın doymasından sonraki her geçen zaman sizindi. Canınız sıkıldı, bir taşı boyadınız. İçi boşalmış ve delikler oluşmuş bir ağaç gövdesini üfleyerek garip sesler çıkardınız. Bulunduğunuz bölgenin en yüksek noktasına çıkarak bulutları ve yeryüzünü incelediniz. Kimse size karışamaz. Uzun yıllar boyunca bu şekilde bir hayat sürdünüz. Bir gün sizi yılan ısırdı. Isırığı nasıl tedavi edeceğinizi biliyorsunuz ama şifalı otlar vadinin 200 kilometre uzağındaki uç bölgesinde bulunan göl kenarında yetişiyor. Nasıl gideceksiniz? Dayanabilecek misiniz? Ya da bir dönem salgın hastalık geldi. Tüm elma ağaçlarını kırdı geçirdi. Besinin azalmasıyla tavşan popülasyonu da göçtü. Kalanları da siz avladınız. Artık tüm gün tavşan aramanıza rağmen eve boş dönüyorsunuz. Elbet birkaç tanesi etrafta olmalıydı. Tavşanı bulursanız bir hafta daha rahatsınız. Diğer vadiler de acaba aynı etki altında mı? Oraya gidersek diğer insanlar bizi nasıl karşılayacak? Vahşi hayvanlar var mıdır? Kötü bir senaryoda çocukları kim koruyacak? İnsanlar tüm bu benzer duygular, keşif ve araştırma merakı ile nesilden nesile gelen tecrübelerini birleştirerek bitki ve tohumları kendileri için kullanmayı öğrendiler. Yabani tahılların yenmeye başlanması insanlık tarihiyle eşittir. İlk bitki yetiştirme denemeleri ise bir araştırmaya göre 23 bin yıl önce Cilille Denizi kıyısında bir avcı toplayıcı grup tarafından yapılmıştır. Milattan önce 10 binli yıllara geldiğimizde kabuklu buğday, tek çekirdekli buğday, kabuksuz arpa, bezelye, mercimek, acı bakla, nohut ve keten evcilleştirilerek düzenli olarak yetiştirilmeye başlandı. Bu ürünlere 8 kurucu mahsul dendi. Tabii bu yetiştirme işlemi her coğrafi bölgede aynı anda ve aynı ürünlerle ortaya çıkmadı. İlk olarak bereketli hilal diye tabir edilen Mezopotamya topraklarında tarım devrimi ortaya çıkmıştır. Milattan önce 9000 yılında tarım iyice ivme kazandı. İnsanlar küçük, tadı kötü olan, tohumlarını erken döken bitkileri toplamamaya, sonraki ekim döneminde de ekmemeye başladılar. Ardışık yıllarda tohum kalitesi artmış oldu. Bu süreçte diğer tahılların da evcilleştirme denemeleri yapıldı. Hepsinde başarılı olunamadı. Mesela bereketli hilalde çavdar evcilleştirilememiştir. Avrupa'ya yabani tohum olarak gitmiş, Avrupa'da evcilleştirilebilmiştir. Milattan önce 9000 yılında Çin'de Sarı Nehir ve Yangtze Nehri vadilerinde tarım ortaya çıkmıştır. Pirinç, darı, soya fasulyesi yetiştirilmiştir. Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde de milattan önce 9000 yılında tarım bağımsız olarak gelişti ve muz,
şeker kamışı, taro bitkisi gibi tropikal ürünler yetiştirildi. Günümüz Pakistan ve Hindistan topraklarında bulunan Indus Vadisi'nde M.Ö. 7000 yılında buğday, arpa, mercimek, bezelye yetiştirilmeye başlandı. M.Ö. 3000'li yıllara geldiğimizde ise bölge pamuk üretimi ile ünlüydü. Orta Amerika'da ise M.Ö. 7000 yılında tarım gelişerek fasulye, kabak, biber, avokado yetiştirildi. Bölge sonraları mısır üretimiyle ünlendi. Güney Amerika'da M.Ö. 7000 yılında tarım gelişerek patates, maniyok, kinoa, yer fıstığı yetiştirildi. Ayrıca burada diğer bölgelerden farklı olarak sonraki zamanlarda lama ve alpaka adlı hayvan türü de evcilleştirildi. Afrika'nın Sahel bölgesinde M.Ö. 4000 yılında tarım gelişerek darı, sorghum, Afrika pirinci yetiştirildi. Kuzey Amerika'nın Mississippi Nehri Vadisi bölgesinde M.Ö. 4000 yılında tarım gelişerek ayçiçeği, kuş üzümü, kazayağı, kinoa yetiştirildi. Görüleceği üzere tarım devriminin patlama yaptığı her bölgede neredeyse en az bir büyük antik medeniyet kurulmuştur. Bu medeniyetlerin temeli tarım devrimi ile yerleşik hayata geçerek nüfuslarını arttırmaları ve ortak bir kültürü geliştirmeleri, akabinde de genişlemeleridir. Tarım, antik medeniyetlerin temeli olmuştur dersek yanılmış olmayız. Tarım devrimi hayvanların evcilleştirilmesini de getirmiştir. İnsanlar neredeyse tüm hayvan türlerini evcilleştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu da olumsuz sonuçlanmıştır. Başarılı sonuçlanan ilk evcilleştirme denemesi köpekti. Tarım devrimiyle birlikte sadece tarımda değil, hayvancılıkta da büyük atılım yapılmıştır. Bu dönemde birçok hayvan türü evcilleştirilmiştir. Koyunların 12.000 sene önce evcilleştirildiğini önceki videolarımızda da ifade etmiştik. Keçiler yaklaşık 10.000 yıl önce evcilleştirilmiştir. Evcil keçilerin komplike ve sürekli katılımlı bir evcilleştirme süreci vardı. Fakat evcil keçilerin Zagros dağlarında bulunan dağ keçilerinden evcilleştirildiği düşünülmektedir. Aynı yıllarda domuzların Dicle bölgesinde yabani domuzlardan evcilleştirildiği düşünülmektedir. Ayrıca Asya'da bağımsız bir şekilde evcilleştirilmiştir. Yine aynı dönemde yaban öküzünden sığırlar evcilleştirilmiştir. Avcı toplayıcılık yaşam biçiminin değişip yerleşik yaşam biçimine geçilmesiyle hayvanların peşinden gidilmesi verimsiz olduğu için insanlar hayvanları da kendileri gibi yerleşik yaşama zorladılar. Tarım yüksek gıda arzı sağlıyordu. Ne kadar ürün çıkacağı, ne kadarlık bir nüfusu besleyebileceği hesaplanabiliyordu. Dolayısıyla zamanla insanlar eski yaşam tarzını terk ederek daha güvenilir sayılan yerleşik yaşam tarzına geçmeye başladılar. İşledikleri toprakların yakınına yerleşiyorlardı. Daha kalabalık, daha kolay bir hayat başlamıştı. Ama aynı şekilde daha da sağlıksız bir hayat başlamıştı. Nüfusun artmasıyla farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. İş bölümü önemli hale gelerek yeni iş kollarında uzmanlaşma başladı. İnsanlar ellerinde kalmış fazla mahsulünü diğer gruplarla takas etmeye başladı. Takas edemediğini de ambarlarda depoladı. Etkileşimin artmasıyla kültür ve teknoloji etkileşimi de fazlalaştı. İşler gitgide daha da karmaşıklaştı. Zamanla işlerin yönetilmesi için yönetici sınıfı ortaya çıktı. Beklentinin aksine hemen bir nüfus ivmelenmesi yaşanmadı. Çünkü yerleşik hayatla birlikte gelen savaş, ölümcül salgınlar gibi etmenler nüfus artışını dengeledi. Besin kalitesinde büyük düşüşler gerçekleşti. Protein tüketimi azalarak karbonhidrat tüketimi çoğaldı. İnsanlar daha dayanıksız oldu. Boy ortalaması 1.60'a kadar düştü. Boy ortalamalarının tarım devrimi öncesine dönmesi 20. yüzyılı bulmuştur. Çevre kirliliği ile parazit, bakteri gibi zararlılar artmıştır. Yerleşik hayatla anneler daha sık çocuk doğurup bakabilmiştir. Çocuklarına odaklanan kadınlar sosyal hayattan geri kalmaya başladılar ve kadın erkek arasındaki sosyal eşitsizlik arttı. Sonuç olarak tarım devrimi insanları yerleşik bir yaşam sürmeye yönlendirirken beraberinde birçok karmaşık toplumsal değişimi de gündeme getirdi. Bugün bile bu değişimlerin izlerini taşıyan bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu süreç insanlık tarihinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.